Yıllardır bitmeyen şike iddiaları, asla azalmayan şiddet dalgası, dolandırılanlar, yumruk yiyenler, dayak atanlar. Futbolun bir yüzü böyle. Peki ya diğer yüzü? Bazen televizyon ekranında, bazen de statta taraftarların kendinden geçtiği, günlük dertlerinden bir nebze uzaklaştığı hafta sonlarının büyük eğlencesi. Kısacası akıl almaz bütçeleri, milyonluk transferleriyle devasa bir endüstri. Peki sizlere bugün sıradan görünen bir futbol maçının 101 yıl önce bir milletin kaderini değiştirdiğini söylesem? Üstelik 1922 yılının Temmuz sıcağında oynanan bu maçın skoru ne olursa olsun tek bir kazananı olabileceğini, onun da Türk milleti olduğunu. Gelelim hepimizin bildiği tarihi gerçeklerin puslu tarafına. Mustafa Kemal Atatürk 1 Nisan 1937 tarihinde çıkan Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği demeçte, "Ben, 1919 yılı Mayıs'ı içinde Samsun'a çıktığım gün, elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Ben Türk ufuklarından bir gün kesinlikle bir güneş doğacağına, bunun sıcaklık ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki, bunu adeta gözlerimle görüyordum." Mustafa Kemal Paşa'nın o günlerde büyüttüğü milli mücadele ruhunun aksine, içindeki vatan aşkıyla ne yapacağını bilemeyen memleket evlatları yurdun dört bir yanına savrulmuştu. 600 yıllık Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na yenilmiş, Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın bizzat imzaladığı Sevr Antlaşması'yla da 1000 parçaya bölünmüştü. 1919 yılında Mustafa Kemal önderliğinde başlayan Türk Kurtuluş Savaşı, işte bu 1000 parçaya bölünmüş Türk yurdunu bir araya getirme ve yepyeni bir ulus yaratma mücadelesiydi. Mustafa Kemal'in stratejik dehası yeni kurulan milli orduyu büyük taarruz safhasına kadar getirmeyi başarmıştı. Düşmana vurulacak son darbe, Anadolu'da cirit atan İngiliz istihbaratçılardan mutlaka gizli tutulmalıydı. Telgraf da güvenli değildi. Bu yolla iletilecek emirler İstanbul hükümetinin ya da işgal kuvvetlerinin eline geçebilirdi. Türk ordusunun taarruza geçmeyi kesinlikle planlamadığı algısını oluşturmak başarının en önemli anahtarıydı. İşte bu algı sayesinde Yunan kuvvetleri Türk ordusunun nereden geldiğini anlamayacaktı. Taarruz hazırlıkları müthiş bir gizlilikle yürütülürken taarruzu bizzat yönetecek olan kumandanlara hazırlanan planın tüm aşamalarını yine aynı gizlilikle anlatmak gerekiyordu. Açıkça yapılacak bir toplantının detayları kolaylıkla istihbaratçıların kucağına düşebilirdi. İşte bu amaçla 28 Temmuz 1922 günü öğleden sonra Akşehir'de bir futbol maçı düzenlendi. Bu futbol maçı milli mücadelenin en önemli aldatmacasıydı. 1. Ordu'nun subayları ile 2. Ordu'nun subayları arasında oynanacak maçı izlemek üzere tüm önemli komutanlar Mustafa Kemal Paşa tarafından Akşehir'e davet edildi. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa, 1. Ordu Kumandanı Nurettin Paşa ve 2. Ordu Kumandanı Yakup Şevki Paşa stada gelmişlerdi. Takımlardan birinin kırmızı, diğerinin beyaz forma giydiği yüzyılın belki de en önemli futbol karşılaşması 2-2'lik bir skorla sona ermişti. Maçın hemen ardından da kumandanlar büyük taarruz planı üzerine konuşmaya başlamışlardı. Bir takım itirazlar olsa da Mustafa Kemal Paşa, tarihe karşı bütün sorumluluğu ben kendi üzerime alıyorum diyerek kurmay heyetini ikna etmeyi başarmıştı. Büyük taarruz bu maçın üzerinden geçen bir ayın sonunda 26 Ağustos 1922'de tam da planlandığı gizlilikle başlamıştı. Öyle ki Yunan subaylar bir gece önce Afyon'da balo düzenlemişler, Türk ordusunun harekete geçeceğinden asla şüphe duymamışlardı. Mustafa Kemal Atatürk bu olağanüstü günü 15-20 Ekim 1927 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizzat okuduğu büyük nutkunda şöyle anlatmıştı. 28 Temmuz 1922 günü öğleden sonra yaptırılan bir futbol maçını seyretmek bahanesiyle ordu komutanları ve bazı kolordu komutanları Akşehir'e çağrıldı. 28-29 Temmuz gecesi genel olarak komutanların taarruzla ilgili görüşlerini aldım. 30 Temmuz 1922 günü Genelkurmay Başkanı ve Batı Cephesi Komutanı ile yeniden görüşerek taarruzun şeklini ve ayrıntılarını tespit ettik. Ankara'dan çağırdığımız Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa da 1 Ağustos 1922 öğleden sonra Eskişehir'e geldi.
Ordu hazırlığının tamamlanmasında Milli Savunma Bakanlığı'na düşen işler tespit edildi. Bir renge gönül vermek güzeldir. Bir parçalıya, çubuklu formaya, bir spor kulübüne. Fakat unutulmamalıdır ki onlar sadece aziz millete gönül vermişler. Ruhları şad olsun.